Selamlar, selamlar. Biz dayanamadık. Normalde önümüzdeki hafta bir çekim yapalım, bir podcast yapalım diye düşünüyorduk. Ama dayanamadık. Dün çok keyif aldık, çok eğlenceliydi ve bazı dinleyicilerimiz bize bazı hikayelerini falan paylaşmış. Dedik ki ya biz bunları kesinlikle bir an önce konuşmalıyız dedik. Ve bugün yine bir yayın açmaya karar verdik. Ben Azal. Herkese selamlar. Ben de Ayşenur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün bir de bir konuğumuz var. Dedik ki Y kuşağı yetmez, yarı Z kuşağı yetmez. Bir de X kuşağından fikir alalım. Bakalım o zamanlar neler oluyormuş dedik ve bugün bir konuğumuzu davet ettik. Herkese merhaba, selamlar. Ben Banu. Sağ olsunlar, bugün beni de aralarına kattılar. Bence çok keyifli olacak. Çünkü gerçekten hani Z kuşağında hadi biz bir tık daha yakınız diye anlamaya çalışıyoruz ya da anladığımız şeyler oluyor ama bir X kuşağına bakalım bu terimler nasıl gelecek? Bunu bir merak ediyorum yani bakalım neler olacak. Bizi neler bekliyor bugün. Bakalım ortaya karışık bir şeyler çıkacak diye E, düşünüyorum. Süper. Bu arada bugünkü konuğumuz benim ablam. Yani ben abla diyeceğim arada böyle şeyler olacak o yüzden hani bir şaşkınlık olmasın diye bir info veriyoruz ama ablacığım hoş geldin yayınımıza Hoş öncelikle. bulduk. E, Biz Ayşenur'la dinleyicilerden böyle gelen hikayelerden bunları kesinlikle anlatmalıyız diye seçtiğimiz bazı hikayeler oldu. Bu hikayelerin de Z kuşağındaki terimlerinin ne olduğunu bulduk. O yüzden bugün bizim 4 ana konumuz olacak. Evet. Low effort, high effort, soft launch, gaslighting, red flag diye. En sonda beşincide de böyle bonus bir konumuz var. Tam böyle konu da denmez ama tatlı, minnoş, herkesin kendini bulabileceği ya da kendini katabileceği bir sanki böyle boşluk doldurma gibi bir şey yapacağız. Tamam. Evet, Başlayalım. başlayalım. Şimdi herkes için uygunsa ben low effort, high effort'tan başlamayı düşünüyorum. Tamam mıyızdır? Tamam. Tamam. O zaman diyoruz ki bugünün ilk terimi low effort, high effort. Yani biri bu arada gibi ben de bilmiyorum ama yani hani araştırmalarımın sonucunda biri sizinle ilgileniyor gibi görünüyor ama aslında hiçbir çaba göstermiyor olabilir. E, Bunları ifade ettikleri şekle bakacağız aslına bakarsanız. Mesela birinin sana olan ilgisini gösterme biçimi diye bir özet geçersek effort için. Low effort'a iletişim var ama özen yok. High effort için de küçük detaylara dikkat ediyor, sana değerli hissettiriyor. Gibi bir ayrım düşündüm açıkçası yani hani böyle bir çıkarımda bulunabildim. Sizce şimdi effort diyoruz da efor diyelim, çaba diyelim, Türkçeleştirelim iyice. Düşük çabada iletişim var ama özen yok derken yüksek çabada küçük detaylara dikkat ediyor, sana değerli hissettiriyor diyebiliyoruz. Sizce bizim kuşaklarda bu düşük çaba ve yüksek çabanın karşılıkları bu kadar net çizgiler içerisinde mi? Önce Bizde Ayşenur başlasın istersen. Arkadan ben devreye gireyim. Tamam. Onun da fikrini bizdeki alalım. şey gibi duruyor bu ilgisizlik yani. Benim gözümde öyle canlandı. Birinin çok ilgili, birinin çok ilgisiz olması. Yani birinin ilişki için kendini çok çabalar göstermesi, kendini çok ortaya koyması, kendinden çok şey vermesi ama diğer tarafın sessiz kalması Hmm. Ya canlandırdım. aslında bu şey gibi de bir şey. Hani bu var. Evet, ben buna ilgi duyuyorum. Bir şeyleri sunuyorum. Ama aslında bir şey de istemiyorum. Hani benden de bir şey beklemesin. Hani var, cepte dursun tabiri. Bu şey mi? Düşük efor için mi diyorsun Evet, buna? evet, Hmm. evet. Yani iletişimi her şeysi var. Ona ilgi gösteriyor, arıyor, soruyor.
O da aslında şöyle artı parantez açmak lazım. İstediği zaman arayıp soruyor. Ama benim cebimde dursun ama ben bununla bir şey düşünmeyeyim gibi. Bu şey neydi ya? Bir şey diyorlardı sanki buna Ayşenur. Backup list miydi? Öyle bir şey vardı Ha, galiba. yedekte tutmak gibi bir şeydi sanırım o. Böyle backup list Aslında Yani gibi çok bir için. yedekte tutmak da değil. Hani ona karşı bir şeyleri var ya güven problemi var. Güvenemiyor. Belki geçmişte bir şeyler yaşamıştır o kişiyle alakalı. Hmm. Güven eksikliği de olabilir bu durum. Yani hani iletişim Öbürü de kurup küçük özen detaylar. göstermemesi. Tabii küçük detaylar. Yani bu küçük detaylardan tabii kastı ne? Yani mesela şimdi Bir örnek. bilmiyorum tabii hani e, bakalım dinleyiciler falan ne demiş onlara da bakacağız ama Evet. yani bana göre şimdi yüksek efor diye adlandırdıkları şey şu olabilir gibi örnek veriyorum. İşte hani uzaktasın mesela farklı şehirlerde olabilirsin ya da ne bileyim aynı şehirdesin ama yine de o gün görüşemedin bir haftadır görüşemedin mesela tamam mı? Herhangi bir yemek platformundan evine sevdiği bir tatlıyı göndermek yüksek efor diye adlandırılabilir gibi geliyor bana. Yani illaki dışarıda bir yerde buluşmaya, onu bir yere çıkartmaya vesaire hani gerek yok. Vakti yoksa hani onu böyle küçük bir şeyle de mutlu edebilir. Hani bu yüksek O efora kapı giriyor çaldı. gibi. Sana çiçek geldi, çikolata geldi. Aa, ben çok değerliyim. Kapıyı açıyorum. Karşımda bir çiçek. Yani şimdi o Ya da aslında bir böyle çikolata. love bombing falan da olabilir tabii ama hani böyle e, yüksek efordan kastım hani böyle bir şey olabilir ya da ne bileyim işte benim atıyorum soğuk çay limonlu mu seviyorum şeftalili mi seviyorum bunu bildiği için ben işte soğuk çay içeceğim dediğimde ama bir tane limonlu bir soğuk çay isteyebilir mesela garsondan ya da ne Ha, bileyim. sen söylemeden o söylesin gibi. Ya illa ben söylemeden o söylesin değil. O sırada siparişi o veriyorsa ve benim sevdiğim içeceğin hangi türünü sevdiğimi biliyorsa, hani bunu sipariş edebiliyorsa mesela bana özen gösteriyordur. Ya da ne bileyim markete gittiğinde genel olarak hep bir tane çikolata alıyorsundur. Her zaman hatta onu alıyorsundur. Bunun farkındadır, görüyordur ve sana o çikolatayı alıyordur alışveriş sırasında falan. Hani sanki bunlar böyle işte küçük detaylara dikkat ediyor, sana değerli hissettiriyor noktasındaki yüksek efora girebilirmiş gibi bir hisse kapılıyorum. Doğru. Doğru. Bu mantık çerçevesinde bakınca evet. Yani en azından Y kuşağı olarak bana böyle geldi gibi. Onu yani bizler X kuşağında bu tarz şeyleri, bu terimleri biraz uzağız. Ya Bizler hep düz sade abla gittik. yani hani ben bir Z kuşağı terimleri diye bir şey çıkarttım ve halen daha yani telaffuz dahi edemedim ki İngilizce seviyemin iyi olduğunu düşünüyorum. Telaffuz dahi edemediğim bir sürü kelime var yani hani o yüzden aslına bakarsan hani hepimiz uzağız bence ama Evet. açıklamalarına baktığımız zaman bir şekilde kendi kuşağımızdan bir şeyleri bulabiliyor gibiyiz de, bulamıyor gibiyiz de başka şekilde de adlandırıyor gibi. Ya her Emin değilim. jenerasyona uygun bir şey var sonuçta baktığında. Bir de ilişkilerden beklentilerin nelerdir? Nasıl bir düzeydesin? Ne istiyorsun? Ne istemiyorsun? Ha, bunlar aslında terimler hani konmuş ama çok da gerekli mi bu terimler? Bilemedim. Ya biz dün Ayşenur'la onu konuştuk aslında. Hani bir yerde şey dedik. Bu terimlerin bir avantajı olabilir. Hiçbir şekilde bir analiz yapamayan bir insan için kılavuz gibi bir şey de olabilir yani. Hani bu taraftan baktığın zaman da. Hani ben karşımdakini hiç analiz edemiyorsam bir kılavuza ihtiyacım varsa analiz etmek için beni koruyabilecek bir noktada da olabilir bu arada ya da ne bileyim koruyacak değil de daha avantajlı bir tarafında da olabilir mi acaba diye bir görüşümüz var değil mi Ayşenur? Evet yani neyin Ya kötü aslında o da olduğunu daha göreceli bir kolay kavram. anlamamız için. Hı? Gözümüzü Sonuç açıyor en azından. Ha, evet. ya Ve onu da anlayabilecek var, anlamayacak var. Hani göreceli bir kavram. ya evet ama çok tanımlaştırılmış ya yani hani bu budur Evet. şu şudur. Bak mesela diğer konulara geçtiğin zaman aslında hepsine bir tanım koyduklarını anlayacaksın ve aslında karşındakini analiz etmek için çok işe yarayacak noktalarının olduğunu düşünüyorum.
O zaman bak Peki kim bu kadar uğraşıyor bununla? Z Normalde kuşağı. baktığın zaman Yani çok hani dün de aynı örneği verdik. Yine aynı örneği vereceğim. Mesela işte bir terim Z kuşağı ile ilgili bir terimden bahsederken arkadaşımızdan biri ya bizdeki şu anlama mı geliyor falan diye böyle sorguladığı noktalar olmuştu yani ve hani bilmiyorum ya. ben de şunu her zaman sorguluyorum. Çok daha önceden bu X, Y, Z'ler var mıydı? Alfa kuşakları, şimdi betalar yani ne oluyoruz? Bunlar daha önce var mıydı, yok muydu? Aslında jenerasyon değişiyor. Bu da biraz önce biz Ayşenur'la da konuştuk. Hani ailelerin biraz yetiştirme tarzı, gelen jenerasyonun yetiştirilme tarzı. Hani bizler dönemi gibi değil tabii ya da daha geçmişteki gibi değil. Daha bilinçli aileler hani çocuk yetiştirmeye başladı. En azından araştırıyorsun, öğreniyorsun. Ama bunları böyle yok X, Y, Z hani bu şekilde bir kalıplaştırmak. Aslında Şimdi şöyle, bu X, Y, Z kuşakları vesaire baby boomerlar bunlar hep vardı. Aslında bu doğum yılına göre global bir sınıflandırma. Bu hep vardı. Ama şöyle bir problem oldu. E, Şu anki jenerasyon, yeni jenerasyon Z kuşağı diye adlandırılan kuşak biraz daha e, sıyrık bir kuşak olduğu için, biraz daha bir önceki kuşaklara benzerliği düşük olduğu için çok dikkat çekti. Çok dikkat çektiği için de fazlaca üstlerine gidiyorlar gibi hissediyorum. Yani hani diyorum ya işte hani birkaç böyle sıyrılmış ya bir grubun birkaç sıyrılmış üyesi o grubun tamamının öyle olduğu anlamına gelmese de artık saçma sapan bir şey mi göründü? Damgayı yapıştırıyorlar Z kuşak diye ya. Hayır evet, abi öyle bir şey evet. değil. Yani ona bakılırsa baby boomerların da yaptığı çok dehşet verici olaylar var. X ve Y kuşağının bir travmatik bir kuşak olmasına sebep oldular ya da ne bileyim işte yani hani Doğru. X kuşağının sürekli hadi çalışıp eve para getirmeliyim, sürekli çalışmalıyım, para getirmeliyim. İşte yani dünyanın nimetlerinden bir haber. Örnek veriyorum cebindeki telefonun çıkar kuşağı. Bir süre sonra evet ya yani hani cebimdeki telefon mu önemli yoksa eve getirdiğim para mı önemli noktasına geldi. Y kuşağı dedi ki ya ben ikisini de yapabilmeliyim. Hı Hani hı. cebimdeki telefon da iyi olsun ama dünyayı da görmeliyim. Z kuşağı geldi dedi ki başlarım telefonla evdeki parasına ben dünyayı göreceğim abi. Yani hani ben sizin yaptırımlarınıza göre bu ne yani hani belirsiz kimin belirlediği belli olmayan kurallara göre bir hayat yaşamak istemiyorum ve ben böyle yaşamak istiyorum diye ki dünya ile iletişimin de çok ciddi bir şekilde kolaylaştığı bir döneme de geldikleri için ne oldu? E, Bizlere garip gelmeye başladı. Ay, belki de onlarınki doğrudur. Ben hepsi doğrudur demiyorum ama belki onların da doğru olduğu yerler vardır yani. Bizde her şey doğru olmadığı gibi. Tabii ya bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyorsun. Başarabildiğin nokta var, başaramadığın nokta var. Evet. Öyle ya da böyle bu yeni dünya düzenine alışmaya çalışıyorsun. Evet ama ben şimdi konuyu çok fazla böyle saptırmadan, unutmadan Evet. daha doğrusu çünkü benim için bu terimler halen daha unutulabilen terimler olduğu için low effort, high effort'tan gittiğimiz zaman biz bunu arkadaşlar Türkçeleştirerek hafızamızda kalsın istediğimizden düşük çaba, yüksek çaba diye değiştirelim. Düşük çaba ya da yüksek çabayı anladık mı? Anladıklarımızdan yola çıkarak bizim kuşaklar yani bir X kuşağının bakış açısı ve Y kuşağının bakış açısında durumlar böyle mi görülüyor diye birkaç soru hazırladık Ayşenur'la birlikte. Biraz onlara geçelim istiyorum. Bu soruları soralım, düşüncelerimizi paylaşalım. Öyle bir karşılıklı sohbet havasında ilerlesin. Ne dersin Ayşenur? Olur. Yapalım. Geçelim. Biraz pekiştirmiş oluruz hem. Evet, birazcık anlayalım bakalım bizde neymiş bu durum. Hangisini soralım? Başla sana en yakın geleninden. O zaman ben bu efor mefor falan dedik ya. Hı hı. Şu belirli günler, özel günler, bunları hatırlamak, bunları kutlamak, işte doğum günleriymiş. Eee,
belki bir terfi almak, bir mezuniyet ya da bir hastalık, bunu atlatmak. Böyle özel günlerin hatırlanması, kutlanması, işte bu özel günlerde yapılan planlar. Bunları düşündüğüm zaman yani bunları düşünüyorum. Öyleyse varım. Evet, mesela işte hiç plan yapmamak. Bir flörtünüz var, bir date'iniz var, kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız, bir şeyiniz var ve hani ne doğum günlerinizde doğru düzgün size böyle incelikli bir özen gösteriyor ne de işte durup dururken plan yapıp sizinle bir şeyler yapmak, paylaşmak istiyor. Yani ortada onu görmüyorsunuz. Hep siz çaba harcıyorsunuz. İşte bu hafta buraya gidelim. Hani bir haftada bir şey yapalım. Şuraya gidelim. Yeni bir film çıkmış ya da hiçbir şey yapmayalım. Sadece bir park bahçe bir yerde oturalım. Hani hep bir tarafın sürekli böyle kendinden vermesi, çok fazla efor harcaması ve diğer tarafın onun karşısında böyle çok daha pasif durması konusu. No, incelersek. Hmm. Bu Yani hiç plan yapmamak falan bir efor eksikliği mi yoksa işte sadece işte karşı tarafın rahat biri olması mı? ben bunu çok duruma göre farklı cevaplayabilirim. Örnek veriyorum. Doğum günümü hatırlamak. Abi artık hepimizin telefonunda takvim var ve Değil mi? dalanın bildirim gönderiyor yani hani anladın mı? Doğum günümü hatırlamıyor olması artık büyük eşekliktir yani bunda hani ya rahatlıkla ya da efor eksikliğiyle ilgili bir şey bu eşeklik artık yani hani ben öyle düşünüyorum. Ya da ne bileyim mesela terfi aldın bir şey yaptın ve terfi aldığını söyledin. Ha, bunun için özel bir kutlamaya gerek olup olmadığı bence karşı kişinin talebiyle ilgilidir. Eğer karşıdaki insan işte e, terfi alışı onun için kutlamaya değer bir durumsa hayatındaki kişi de ona göre hareket etmeli yani. Kutlanmasını istiyorsa kutlamalı. Kutlanmasını istediğini bilmesine rağmen kutlamıyorsa bu hem efor eksikliği diyebiliriz hem rahatlık ya hatta gevşekliğe kaçan rahatlık da diyebiliriz gibi gibi yani benim için çok böyle duruma göre cevap yani kategorize edilebilecek bir şey gibi. Evet, bir yandan doğru. Hani olaya göre, yere göre değişiyor. Banu abla sen ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum? Özel gününü yani en basitinden gidersem doğum günüdür. Herkesin en özel günü budur. Bunu zaten kutlamayan bir insanla bir sonraki adımı düşünürüm. Çünkü hiçbir şeyini kutlamaz. Şey Bu da diyormuş. sana verdiği değeri gösterir. Şey demiş her Saygıyı sene doyuyorsun gösterir. zaten ya falan. Her sene her sene ne Olsun. kutlayacağız abi? Her sene çok önemli. Yani bu benim açımdan mesela böyle. Ben bunu böyle düşünürüm. Hani benim doğum günümü atlayan, kutlamayan, önemsemeyen bir insan daha sonraki hiçbir özel gününü önemsemez. Daha doğrusu aslında onun saygısı. Kendine verdiği değerdir. Der ve ben çekilirim mesela. Yani bu Hmm. benim düşünce Ya tarzım. Ama hatta yani genellemeye vurduğu göreceli bir kavram bu. şimdi Kimin ne istediğine bağlı. o zaman şöyle diyebilir miyiz? Flörtle hiç plan yapmamak, özel günleri onları bunları hatırlamamak ve kutlamamak senin için red flag. Evet, Dıdıdıdım. Bak evet, öğrendim de. evet canım. Çok iyi. Çizgidir. Herkesin bir çizgisi var. Ee, Diğer konuda da göreceli dediğin gibi sana da o konuda katılıyorum. Hani bir de sen bunu istemezsin ama karşındaki bunun için bir çaba sarf eder. Ama sen bunu istemiyorsundur. Yine o düşünür yapar. O da ayrı bir kavram. Oradaki de açıkçası senin eşekliğin olur. Hani karşındaki düşünmüş, sana sürpriz yapmış, ne bileyim terfi almışsın, doğum günün olmuş, işte atıyorum yıl dönümün olmuş, flört dönemin olmuş gibi bir ton şey var biliyorsunuz artık kutlanan. O kutlamak istiyor, sen bunu reddediyorsun ya da ona karşı bir tavır alıyorsun. O da senin eksikliğindir. Ya bunları yapmak istemeyen bir kadın var mıdır sizce? Var. Yani tek tük de Abla olsa yan benim çevremde komşunmuş var. gibi böyle direkt var. Biraz nerede Ya biliyorsun da şey abla var sen ben yani. falan.
Bizim de hani belli bir hayatımız, yaş icabıyla gördüklerimiz, geçirdiklerimiz. Hani ister istemez olduğundan dolayı hani bu şekilde insanlar da tanıyorum. Ha, Doğum gününü çok kutlayan falan şaşalı karaktersiz ya, doğum günümü kutladım. yani çok şaşalı olayların kutlandığını da hani yapıldığını da bilip yine de memnun olmayan insanlar da var. Daha fazlasını isteyip Evet. yani. Bunlar tamamıyla göreceli bir kavram. Neyi ne kadar istiyorsun, neyi ne kadar bekliyorsun? Şey mi diyorsun yani? Aşkım ben bu arabanın pembe olanını istemiştim ama falan. Gibi. Ya da bunun Var kapısı yani. niye yukarı açılmıyor? Tabii onda o var, Onlar bende da var. neden bu yok? Onu aldınız, almışlar, bana neden almadın? Gibi yarış. Hani bizler bir yarış atıyız ya, Hmm, öyle görülüyoruz ya toplumda, çoğu insan tarafından. Kıyaslanmalar. diyorsun. Neyse konuyu yine saptırmayalım. Bu da başka bir günün başka bir özel konusu olsun Evet, diyelim. başımız belaya girmeden. Bir yandan araba rengi beğenmeyen var. Bir yandan bir tane pasta kek uzatılmayanlar var. Valla çok Ya evet. gerçekten çok çeşitli ilişkiler, durumlar var. İşte %50-50. Hayat gibi. Aynen. O zaman ben vurucu bir soru soruyorum. Gönder Sor, gelsin. sor. Komik bir şey soruyormuşum falan düşünsen. Neyse, evet. Diyorum ki efor olmadan da çaba olmadan da bağlılık kurulabilir mi? Evet. Yani Şey diyormuş. Evet, bazı temassal bağlılıklar olabilir. Bir bakış yeter. o da olabilir. İki taraf da çok rahat olabilir bu arada. Yani İki taraf da bu tip şeyleri sevmiyor olabilir. Çorabını O da böyle olabilir. ayağından çıkarıp gerdirip suratına falan. Bana hiç yabancı gelmiyor bu O söylediklerim. da almıyor falan üstünden böyle. Bağlılık kurduk çünkü çok rahatız. İkimiz de donumuzun nerede olduğunu umursamıyoruz. Yok o kadar değildir canım artık. Hani oralara girmeyelim o kadar değildir diye düşünüyorum. Hani bizi izleyenler de varsa dinleyenler daha doğrusu. Hani bence o kadar değildir diyorlardır. Diyormuş, en son 2 hafta önce yıkandı ama sorun değil. Bu da vardır. Ya kendi için eforu yoksa benim için olmasını da beklemiyorum falan. Çok fena. Evet, neyse, daha çok saçmalamadan, efor olmadan da bağlılık kurulabilir mi? Ablamdan çok sert bir evet geldi. Ben bunun ben bunun detayını istiyorum lütfen. Evet, nasıl oluyor? Ya bu bir hareket olabilir, bir bakış olabilir. Hani o beyin Cüneyt yapısıyla Arkın'ın 5 numaralı alakalı. bakışı. Ya tabii o çok hani aslında şimdi bak bu konuşulan bütün konular hep göreceli konuşmalar. Herkesin kendi yaşantısı, kendi gördükleri hani daha farklı. Hani bunlara mesela başkalarından da yorum alabilirsek aslında çok daha güzel seviyeli bir ilerleme olur. Ha bir bakışınla sen karşındakinle de anlaşabilirsin, ifade edebilirsin. Onun ne bileyim bir el hareketiyle ya da bir yüzündeki mimikle bu şekilde de anlaşabilirsin. Hani illa ki her şeyi dile getirmeye veya uygulamalı göstermeye bilemedim. Ya bence hacet yok. Ama yani sen efor konusunda, ya şimdi şöyle, eee, başlangıçta iki kişi birbirini tanırken ya da iki kişi birbirini etkilemeye çalışırken, şimdi eyvallah, örümceklerden erkek olan dişi örümceği etkileyebilmek için geçip dans ediyor yani, tamam mı? Örümcek bile efor sarf ediyor. Şimdi iki kişi yeni tanışmış, birbirini tanımaya çalışıyorsun. O adamın ya da o kadının işte değerlerini Hı hı. anlamaya çalışıyorsun vesaire, ve bu süreç içerisinde de, ya örnek veriyorum, tamam, belki hani evine kahve göndermiyorsun, tatlı göndermiyorsun ama onunla iletişim kurmak, onu tanımaya çalışmak, bunların da hepsi bir çabaya girmiyor mu? Yani bir insanı tanımaya çalıştığın sürece çabalamışsındır ve bağlılık da aslında buradan geçmiyor mu?
Bu da doğru. Yani sen Bakış çok açısına böyle göre. 30 yıllık insanlar artık evlenmişler, 30 yıldır birlikteler ve bıçağın ucunda birbirlerine elimi uzatıyorlar noktasından yorum yaptın gibi hissettim yani. Hani artık orada bir Bu da bir efor. meyve tabağına gerek yok orada, anladın mı? Bıçak kesiliyor, bıçakla veriyor gibi. Yok, o da artı parantezlik bir konudur. 40 da olsa 50 de olsa asla eşini ya da flört ettiğin kişiyi tanıyamazsın. Sadece tanıdığını zannedersin. O da ayrı bir başlıklı bir konudur diye düşünüyorum. Orada tabii dediğin gibi hani bir efor sarf ediyorsun, bir tanışmak istiyorsun, en azından konuşuyorsun. Bu da bir çaba. Ha, bunun karşılığındaki gelecek olan tavır, hani az çok artık nasıl diyeyim, hani biraz da insanı analiz edebiliyorsan anlayabiliyorsun. Ha, bu insanla olur, ben devam ederim, daha da iyi tanıyayım dersin, daha büyük çaba sarf edersin ya da ilk konuşmalarda hani son deyimlerde var ya, elektrik aldım alamadım mevzusu gibi bu iş. Ha, ben elektrik alamadım, yok dersin, döner gidersin, o zaman zaten kimse çaba sarf etmiş olmuyor. Çünkü sen Ama baştan konuyu ama ama kesiyorsun. bağlılık kurmuyorsun zaten o sırada. Tabii kurmuyorsun. Çünkü Tamam, istemiyorsun. ben diyorum ki çaba olmadan bağlılık kurulabilir mi? Bence ben yine evet diyeceğim aynı şekilde. Ben Ya onu senin anlatmak nasıl anlatayım ben? çaba Hani onun kavramını çok merak ettim şu an. yani onu nasıl anlatabilirim? Onu nasıl kelimeye dökebilirim? Hani bunun bir kelimesi de yok. Hani bunu az çok yaşayanlar anlayabilir diyebilirim. Bu da dinleyicilerden belki bu şekilde varsa tanımlayabilecek destek, en azından biraz yardımcı olsalar iyi olur. Yani Ee, bir nasıl hani ifadesi de zor. Hani onun o bakışıyla, hani sana öyle bir bakar ki bir konuşma arasında. O bütün çaba, o bütün her şey boş dersin. Ah, alo. Geliyor, sesin geliyor. Ha, pardon. Ekran falan bir anda hepsi gitti de. Yani şimdi şöyle söyleyebilir miyiz? Pardon. Ee, efor geliyor mu sesimiz? Ha, şimdi geldi. Tamam, o zaman Özür şöyle dilerim. söyleyebilir miyiz mesela? Efor olmadan da bağlılık kurulabilir mi sorusuna evet diye cevap verirsek, bağlılık bazen sözsüz kurulur deyip hani herkesin sevgi dili farklı, kimi konuşmaz, sürekli Hı yazmaz hı. ama varlığıyla seni güvende hissettirir. Bu da Evet. efor gibi görünmeyebilir ama bağlılıktır mesela. İşte ya da ne bileyim, ee, sana ne kadar az çaba gösterse de onun yanında benim yerim belli gibi hissediyorsan bu da bağlılık başlamış diyebilir miyiz mesela? Diyebiliriz. İşte sürpriz yapmıyor diye bağlı değil demek değil. Belki seninle Değil. ilgili plan Ha, yapıyor ama göstermeyi sevmiyor. Hani o zaman senin baktığın taraftan işte efor olmadan bağlılık bu şekilde kurulabiliyor. Yani minimalist sevgi tarzı evet. Evet. manasını Daha basit. çıkarabiliriz yani. Evet. Doğru. Doğru. Hmm. Daha basit. Okey, tamam, anladım. Evet arkadaşlar, az önce fark ettiyseniz hiç savunmadığım bir görüşü ablamın anlatmak istediği şeyi anlatamayışından, sadece yaşamayı sevdiği için, bunları konuşmayı sevmediği için ablamın anlatmak istediklerini anlatmadan anladım. Çok güzel. Süpersin. Evet. Peki Ayşenur, Hmm. efor olmadan bağlılık kurulabilir mi? Ya şimdi bence benim kendi isteğim açısından hani ufak tefek şeyler olmalı. Jestler, ufak hatırlamalar, hani içmeyi sevdiğim içeceği hatırlaması bile bence ufak tatlı bir efordur. Hani illa çok büyük şeyler yapmaya gerek yok. Ha, normal şartlar altında ben de buna evet diyebilirim. Çünkü gerçekten hani ben de rahat biriyimdir. Karşı taraf da rahat biridir. Hani çok öyle olayları sevmiyoruzdur, kutlamaları sevmiyoruzdur. Daha böyle bir hayatımız vardır. Hani öyle çok üstün eforlar göstermemize gerek yoktur. Ama yine de bence her ilişkide ufak da olsa böyle eforlar oluyor. Bir şeyler gösteriyorsun. Yani o zaman bu Gösteriyorsundur herhalde. o zaman bu hani çaba olmadan da bağlılık kurulabilir mi sorusunu bizim kuşaklar daha çok minimalist çabaların, aslına bakarsanız işte hani büyük çabalar diye böyle
adlandıramayacağımız şeyler olduğu için hani çaba olmadan da bağlılık kurulabilir diye cevap verip işte bize göre çaba çok dev şeylere dahil olduğu için e, bu bağlılığın kurulabildiğini düşünüyoruz o zaman. Öyle diyebilir miyiz? Yani minik şeyler artık çabaya girmiyor. Şekerim mi dedik yani? Yani. Yani evet. Bir de şey demek istiyorum. Hani çok fazla efor göstermek de bence çok aşırı bir doğru bir davranış değil. Yani sürekli işte Ben sorgularım yani ya. çok yorucu O da bence. sıkıyor. Belli bir zaman Sürekli sonra bir sıkılıyorsun. etkinlik, evet, sürekli bir kutlama, sürekli bir koşturmaca. Hani insan belki bazen karşı tarafta hani her zaman için demiyorum. Her şey unutulmamalı. Hani yani özel bir gün vardır. Çok büyük bir organizasyon yapmasan bile tatlı, hoş, kendi aranda samimi bir şeyler o karşı tarafı daha değerli hissettirebilirsin. O ayrı ama sürekli işte onu yapalım, bunu yapalım, şuraya gidelim, buraya gidelim. Belki yoruluyordur karşı tarafta. Yani onun karakteri, huyu da öyle değildir. Bazen onu da görüp dinlenmek de gerekebilir. Çok kendimizi yormamak da gerekebilir diye Yani düşünüyorum. ben şöyle bakıyorum. Benim için çabalar, eforlar, onlar bunlar işte şöyle şuralarda kutlama yapalım, böyle etkinlikler organize edelim, ne bileyim işte hani böyle büyük büyük şeyler yapalım gibi adlandırmadığım için ben çabayı. Çünkü şöyle bir şey sürekli halde hayatı bu kadar yüksek yüksek yaşayan insanların aslında bir rol içerisinde olduğunu düşünüyorum. Belki tamamen yanlış düşünüyorumdur. İnsanlar bana bununla ilgili belki tepki gösterecekler ama hani bana şey gibi geliyor. Bu kadar yüksek yaşamlar tamamen gösterişten, rolden ibaretmiş gibi geliyor. O yüzden benim için efor işte gerçekten benim mutlu olabileceğim şeyleri karşı taraf anlamaya çalışıyorsa bu benim için efor sarf etmesi demektir. Ya da ne bileyim eee, dediğim gibi marketten eve geliyor ya dışarıda ve eve geliyor. Eve gelirken işte hani ne bileyim markete uğramış, bir dondurma almış. Benim de sevdiğim dondurmayı almış. Bu benim için çaba olarak geliyor. Hani ya da ne bileyim ilk başta bir ilişkide birbirini tanımaya çalışırken işte hani bir şeyler anlatıyorsun, oralardan karşı tarafın yorumlarını bekliyorsun, hani onları analiz ediyorsun falan filan. Bunların hepsi bana böyle çabaya giriyor gibi gözüküyor benim için. Bunların hepsi bir çabaymış gibi. Ve bunlar olmadığında da hani seni tanımaya çalışması, anlamaya çalışması, işte hani senin yüzünü e, güldürmek için büyük büyük şeyler değil de örnek veriyorum hani belki bir saçını okşaması senin için çok mutluluk verici bir şeyse bunu yapıyorsa normalde hiç tarz değilken bunların hepsinin bir çaba olduğunu düşünüyorum ve bunlar sonucunda bir bağlılık kurulduğunu düşünüyorum. Yani bir şeylerin lafta kalmaması. Hani işte seni seviyorum, sen çok iyisin, sen Aynen. harikasın, hayatımsın, canım ciğerimsin demek yerine sevdiğin içeceği bilip alıp gelmesi bile aslında ortada bir şey göstermesi. Yani öbür türlü senin neyi sevdiğini bile bilmiyorsa ve en sevmediğin şeyi önüne getiriyorsa bir düşünürsün ya bunca zamandır biz birlikteyiz ve neyi sevip sevmediğimi bile bilmiyor diye böyle bir ben Aynen. düşünürdüm. Abla o zaman sana çok kısa cevap vereceğin bir sorum var, tamam mı? Gönder Bunu senden böyle hani aşırı sert bir gelsin. şekilde cevap verdiğin için çok sert bir cevap bekliyorum ben şimdi senden. Ha, Şimdi mesaj dilinde bazı arkadaşlarımız günaydın kelimesini GN diye kısaltıyor, tamam mı? evet. Sadece GN yazmak bir efor mudur? Değil. Başlarım öyle adamın içine diyorsun. Evet. Çok Aynen öyle. zorlanmıştır canım G'yi bulacak, N'yi bulacak, göndere basacak. Ne kadar efor harcamış bir de Bir sabah Türkçemiz sabah. var. O Türkçeyi lütfen doğru düzgün kullanalım. Doğru düzgün mesajlar çekelim. Kısaltmalar yapmayalım. En sinir olduğum şeydir. Yani elimde imkan olsa onu o şekilde gönderinin telefonuna ışınlanasım geliyor bazen böyle. O kadar ayarım Ben bozuluyor. bundan sonra sana Seleme, Nebere, Ceneme yazacağım. Sen onu yaz bak ben telefondan nasıl geçiyorum karşıya. Peki. Ablana Güno yazsam beni engelleyecekmiş gibi durdu.
Ve bu arada bir şey diyeyim mi? Ben çok fazla Güno'yu kullanıyorum. O bana Günah. denk gelmesin. Güno falan yazıyorum ya da işte sabah kalkıyorum Güno falan yapıyorum. Ne bu böyle? Allah'ım Çok iyi yarabbim. ya. İyi milyon Türkçenin içinden geçtiniz yani. Yok, buna tahammülüm yok. Kalbim sıkışıyor. O Efor zaman mefor değil, çaba maba da değil. GN nedir o öyle? Çocuk oyuncağı gibi. Ergenler. şimdi biri bana GN yazsa ben şey anlarım yani. Hani good night mı demek istedi falan çünkü günaydın düşünmem orada ya. Sen yine bir şey anlıyorsun. Ben muhatap olmam. Ne diyor? Engel. Foton gider. Fotoğrafın pardon foton değil. Foton bambaşka bir şey. Çok iyi ya. O zaman Ayşenur bu seçtiğimiz bu arada bazı dinleyicilerimiz içindeyken bize bazı yaşadıkları şeyleri yazdılar. Onları da bu arada paylaşmak istiyorum ilerleyen süre içerisinde ama sen bizim seçtiğimiz hikayelerden bir tanesini bu konuyla ilgili bir tanesini anlatmak ister misin? Buna bir yorum yapalım bakalım ablam neler diyecek bu konuyla ilgili. Aa, elimizde bir çiftimizden bir örnek var aslında. Böyle güzel uzun örnekli bir örneğimiz var. Olayımız var. Gönder gelsin bakalım hadi. Şimdi kişilerin adları tamamıyla uydurma olmak üzere Melis ve Emre diye bir çiftimiz olsun. Ve bunlar 5 aydır birlikte. Melis kızımız ilişkide böyle işte romantik taraf, işte jestleri seven biri, küçük sürprizler, böyle el yazısıyla yazılmış notlar, ne bileyim özel günleri hatırlamak. Ya kızımız bunları yapıyor ve çok da seviyor yani tatlı, ponçik, şeker bir kızımız. Erkek birimiz de daha rahat yaşayan biri. Emreciğimiz de öyle biri. Ne bir doğum günü hatırlıyor, ne yıl dönümü ama rahat derken o kadar rahat yani hani bunları bile hatırlamıyor. Ben çok yanlı anlatıyorum ama olsun. İşte yani bunları Girl hatırlamıyor. power. Neyse başta diyor ki ya işte ya ne kadar cool, ne kadar rahat biri falan filan hani çok kasmaz etmez falan ama bir süre sonra bir şeyler yapıyor ama karşılığında hiçbir şey bulamıyor. Hani bu çıkar mıkar olarak da değil. Hani güzel bir şeyler yapıyorsun ve güzel bir şeyler de görmek istiyorsun bir yandan. Hani maddi manevi olmasına gerek yok. İşte mesela diyor ki hadi fotoğraf çekilelim diyor. Çocuğumuz diyor ki gerek yok. Hafta sonunda bir plan yapıyor. Çocuk son dakikada iptal ediyor. Bir şeyler çıkıyor falan. İşte mesajlara dikkatlice okuyor. Güzel güzel cevaplar veriyor. Çocuk diyor ki ok. Kısaltılarak yani tamam falan da değil. Diyor ki işte ya ben yeterince sevilmiyor muyum? Yeterince değer görmüyor muyum? Diye düşünmeye başlıyor arkadaşımız. Bize sordu işte ben yeterince sevilmiyor muyum acaba? Değer verilmiyor muyum? Oh, Evet. abla sen Kızımız. başla. Şimdi kızımız çok naif. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. O şekilde de yapıyor. Karşısındaki adam da maalesef vurdum duymaz. Hani hiçbir şeyi önemsemeyen, değerli görmüyor. Bu sayede de hani kızım bunu kendince sorgulamasına vesile oluyor. Bu da çocuğun bence kişilik bozukluğuyla alakalı. Yani çocukta farklı bir karakter var. Yani kızın yaptıklarından çok hoşlaşmıyor. Ama sanki bir yerden de istiyor yapsın diye. Çünkü yaptıkça ses çıkartmıyor. Yani çocuktaki kişilik bozukluğu diye tanımlayabilirim ben bunu. Yani hem bana yapılsın ama ben bir şey yapmayayım. O Tabii, ilgiyi göreyim, tabii. o ilgiyi alayım ama ben bir şey yapmayayım durumu. Etek de Yani verelim mi? verelim. Yani Gelsin sen hani de. ben evine X bir firma aracılığıyla etek, topuklu ayakkabı falan böyle çeşitli makyaj malzemeleri kargolar ayrılırdım yani. En azından sorgulamış ama bak sorgulama aşaması da güzel. Nereden dönerse kârdır. Bu benim Tabii. artık mottom olarak kullanıyorum her yayında. O kız o çocuğu düzeltmeye çalışmasın. Zaten o çocuk düzelmeyecek.
Tam tersine Yıpranır artık böyle. kız kendini sorgulamaya başlıyor. Hani bu durum da sakat bir Ya durum. ayrıca kaç yaşına kadar gelmiş olan insanları da biz mi eğiteceğiz, biz mi toplayacağız artık canım? Yani eğitileymiş zamanında. Ben kimsenin annesi değilim, bakıcısı değilim, bir şey değilim yani hani. Ben mi Bu büyüteceğim? en baş konumuza geri geliyor. Anne babaların yetiştirilme ve yeni jenerasyon farkı. Anneler arada bir evde oğullarınıza çamaşır yıkatın ya. Anlasınlar. Evet, evet, iş Evet. yaptırsınlar. Bir hayatla ilgili çaba sarf etmeyi bir öğrensinler yani. Peki biz buraya aslında mesela anlamak için soruyorum. Low effort ya da high effort koyabilir miyiz burada bir yere? Hmm, yani kızımızın hareketleri biraz high bir effort'a giriyor eğer bunun Evet, için erkekte de yapıyorsa. low effort var. İletişim İletişimleri var var ama özel sadece. yok. Evet, Aynen. hani erkeği low'a, kızı da diğerine High koyuyoruz. effort. High effort. Yani ben bu kadar hani efor göstermeyen bir birey bile olsa hani erkek tarafı biraz daha rahat olsun. Tamam hani ona da tamam ama hani bazı belli günlerde ufak tefek şeyler bile yapılması gerekiyordur diye düşünüyorum yani. Ha, bu kadar da olmamalı. Ya sen bence bir şey diyeyim mi? Zaten birinin Ama bu görmeyle alakalı. içinde varsa Pardon. küçüğü büyüğü kalmıyor ki ya. Yani bence her türlü bir şeyler yapıyorlar yani. Hani Ama insanın bunu içinde işte bak, olması lazım. içinde olması için de bunu aileden, en baş temel budur. Aileden görmesi gerek. Eğer o çocuğun babası annesine bunları yapmadıysa bu erkek çocuğu bu kavramda büyüdü. Şimdi bu da onun doğrusu. Bunu da değiştiremezsin. Ya Değil mi? çocuk O da görmediği biraz bir şey zor yapabilir kavram. mi? Ya biraz da kendini geliştirseymiş canım kaç yaşına geldi. Aa benim O babam da bunu var. yapmadı deyip benim babam bunu yapmadı deyip ben de mi yapmayacağım canım? Ya Ama babam çevresindeki insanlar hep bu şekilde bu düzeyde gittiyse kendini nasıl geliştirecek? Çünkü doğrusu o. O doğruyu değiştirebilir misin? Değiştiremezsin. o zaman analiz yeteneği çok düşük bir insan demektir. Zaten bence Tabii. başta o kısımdan yok saymak, göndermek lazım yani. Aynen öyle. O yüzden de hep bana hep bana. Rabbena bana. Şimdi Olmaz. size bir şey söyleyeceğim. Ee, biz bu işte hani efor olmadan bağlılık kurulabilir mi sorusunu sorduğumuz ee, zamanda bir tane dinleyicimiz mesaj atmış. Demiş ki aylarca görüştüğüm biri vardı. Her zaman bana yazıyordu ama sadece uyandım, işe gidiyorum gibi mesajlardı. Hiç sen nasılsın demezdi. Bir gün ben seni özlüyorum dedi ama ben özleyecek bir şey yaşamadığımı fark ettim. Low effort'la duygusal bağ kurulmazmış öğrendim. Ben Evet. katılıyorum. Yaşadığıyla doğru. Ben de katılıyorum ona. Yani o Yani her zaman gün Evet. sadece rapor vermek için mi yazıyor bu kıza? Yani sevgili ne günlük. bu? Bugün işe gittim. Uyandım. Evet olmaz bu ilişki. Şaka gibi. Ona verdiği değeri belli etmiş. Daha doğrusu vermediği değeri. O zaman işte biz burada demek ki eforsuz bağ kurulmaz noktasında arkadaşımız beni destekleyen bir anı yaşadığını anlatmış. Evet. Hmm. Onu o şekilde yaşamış. Hani ben o bahsettiğim yine parantezini açayım. Hani bu benim fikrim, benim düşüncem, benim yaşantı tarzım olarak ben oradan hani yola çıkarak evet diye bir Ama hani şimdi şöyle sert bir şey var. bir iş yaptım. Ama şöyle bir şey var. Senin söylediğinde de zaten eforsuz bir durum yoktu. Ama şimdi şöyle Z kuşağına göre her yapılan hareket bir efor olduğu için X ve Evet. Y kuşağında karşılıklı olarak bazı şeyler zaten olması gerektiği düşünülerek bunların hiçbirinin bir çaba olduğu düşünülmüyor. Anladın mı? O yüzden bize göre çaba dediğin şeyler daha büyük, Doğru. daha böyle hani şey yüksek enerji sarf edilmesi gereken şeyler olduğu için biz onlara çaba demiyoruz, tamam mı? O yüzden çabasız bağ kurulabilir diyoruz. Ama Z kuşağı bir bardak su vermek bile onlar için büyük bir çaba olduğundan ya da ne bileyim işte duran bardağı soldan sağa çekmek bir çaba olarak ifade ettikleri Hı için hı. doğal olarak hani biraz daha sert bir noktadalar hani eforsuz çaba olmaz falan filan.
Bir dakika. Vox'un diye biri. Selam, olmaz bu ilişki. Boşa harcamış. Erkeğim, sohbete katılıyorum. Ekranda kız kıza konuşalım görünce dışlanmış gibi hissettim demiş. Ya, hiç önemli değil. Biz böyle kız kıza konuşalım modunda takılıyoruz ama erkeklerin de aramıza katılıp yorumlar yapması ve görüşlerini paylaşması bizim için Tabii hoş çok bir güzel şey bir şey. yani. Hoş geldin bu arada. Büyük başarı. Şimdi bu arada bu ilişki olmaz boşa harcamış demesi gerçekten helal olsun. Halen de böyle düşünen erkeklerin olması bizleri mutlu ediyor. Aslında çok güzel bir görüş. Karşı cinsten gelen bir görüş. Çok da dikkate alınması gereken. Kesinlikle öyle. Karşıdan gelen yanıt erkekten gelen bir yanıt oldu çünkü. Helal olsun. Arkandayız. Evet. Tebrik ediyoruz seni. Ee, Bir dinleyicimiz de demiş ki bir çocuk vardı beni çok beğeniyordu. Her gün mesaj, her gün arama ama bana ait hiçbir detayı hatırlamıyordu. Kahvemi nasıl içtiğimi bile bilmiyordu. Çok efor gibi görünüyordu ama aslında boşmuş. O elde edene kadar diyoruz ona. Elde etseydi zaten tamamen her şey biterdi. Yani şimdi her gün mesaj, her gün aramanın da içeriği de önemli aslında bakarsan yani hani şimdi kız bunlar olurken birazcık böyle love bombing zannedip kendini işte Hı. Allah'ım her gün benimle ilgileniyor diye bir düşünceye varmış anladığım kadarıyla ama bak sonradan fark etmiş ki bir analiz mi yapmış artık yoksa bir arkadaşı Evet. kafasına kendine gel falan diye mi vurmuş bilmiyorum ama bana ait hiçbir detayı hatırlamıyordu noktasına gelince işte gerçekten hani aslında çok efor gerçekten hiç böyle durumlarda hiç efor gibi duruyor. Sanırım inada bindirmiş işi karşı taraf. Ee, Vox'un Z kuşağıymış. Kendi nesilinden Hı. utanıyormuş. Yani buna öyle biz biraz daha hani işte X, Y, Z kuşağı ve bunları yapıyor gibi adlandırmak yerine hani biraz daha anlattığımız şeyler net olsun adına aslında kuşakları söylüyoruz ama bu sadece Z'de değil, X'te de var, Y'de de var. Böyle karakterler her yerde var bu arada. Ama Z kuşağında biraz daha işte hani her şeyi çaba olarak gördükleri için çok şey yapıyorlar. Olayları kendi gözlerinde en kıymetli benim, en çok böyleyim, şöyleyim falan filan yaparak maalesef karşı tarafı çok hırpalıyorlar ve yıpratıyorlar yani. Doğru. Doğru. Bizi çok iyi anlamış erkeklere gibi. Ya bu bana böyle bizden birilerinin yorumları gibi de gelmedi değil bir tık yani bu arada. Birileri bizi bir trollüyormuş gibi bir hisse kapıldım bir an. Ama yani hani gerçekten Z kuşağıysam ve bizim çevremizdeki Y kuşağı erkekleri gibi düşünüyorsan Aynı dertten muzdaripmişiz o zaman. aynı dertten ben eşcinselim erkekler. Tamam, konuyu Aha. değiştirelim arkadaşlar. Sıradaki soru var mı? Evet. Şimdi pardon bir dakika. Eforla açtık, eforla kapatacağız. Evet, şimdi bu arada bütün tercihlere de saygımız var. Hiç bizi ilgilendirmiyor. Ama onun dışında bir sorum daha var size. Ondan sonra aslında bir şey yapmak istiyorum. Bir karşılaştırma yapıp bu konuyla ilgili bir finale gelmek istiyorum. Bu efor anlayışıyla ilgili X kuşağının çaba erkekten gelir, kadın bekler. Y kuşağının iki tarafta çabalamalı ama baskı yok. Z kuşağının ben çaba görmek istiyorum ama kendim uğraşamam olarak özetleyebilir miyiz? Evet. Ben bir telefon Yani hepsi bakayım. kendine göre düşünüyor. Evet, güzel. Tamam, o zaman son olarak bir soru soruyorum size ve ardından ikinci konuya geçmek istiyorum. Diyoruz ki sence şu anki kuşak çaba yerine kolaylık mı arıyor? Herkes efor bekliyor ama göstermiyor mu? Kesinlikle katılıyorum. Çevremdekiler şu anda bu şekilde. Aynı anlattığın stilde. Yani çaba yerine kolaylık arıyorlar. Evet,
Evet canım. Hoş geldin kendine müzisyen. Şimdi o zaman şöyle diyoruz. Efor sadece bir şey yapmak değil, özen göstermektir. Bu efor gösterildiğinde paylaşılmalı mıdır, paylaşılmamalı mıdır, story'e koyulur mu, koyulmaz mı vesaire. Şimdiki konumuz efor üzerinden e, yeni bir başlık açılan noktaya geliyor. Şimdi burada işte bu efor gösterildiğinde paylaşılır mı, story'e koyulur mu gibi konuların işlendiği part aslında soft launch'a giriyormuş. Görmedik. Hı. Pardon. Soft launch'a giriyormuş. Soft launch da şöyle bir şeymiş. Bir ilişkiyi açık açık duyurmadan ipuçlarıyla story'e düşürmek. Yani yüz gösterilmiyor ama birlikte bir mekandasın. Yani hani ne bileyim işte 2 tane masada içecek var. Onun fotoğrafını çektin attın ama karşındaki partnerini görmüyor kimse. İşte el kol araba içi gibi detaylar paylaşılıyor. Bu kişi hayatımda mesajı var ama kim olduğu bilinmiyor. Z kuşağı bu yöntemi belirsizlik içinde ilişki yaşarken ya da ilişkiden emin olmadan kullanıyormuş. Yani sevgilisi var ama resmen ilan etmiyor. Çok Ama zorlayıcı böyle bir şey bu ya. hikayeler varsa da, paylaşımlar varsa da acaba sevgilisi mi arkadaşı mı? Hani o da belli olmaz aslında. Belki hani el kol var, şey var. Vox'un story atmazmış her anını. Hiç sevmezmiş. Yani ben de bu arada. Bu çok evet karışık. Yani şöyle diyeyim, bizim dönemimizde böyle bir şey olsa başkası da var da bizi mi saklamak istiyor der bizim jenerasyon. Yani böyle sorulara şey verebilir. Çünkü ne malum sevgilisi olduğu o Hı. paylaştığın Ya da kişinin. atıyorum hani hayatımdaki insan evli de karısı ya da akrabaları görecek. Hani bizim jenerasyonun vereceği tepki bu. Bizim jenerasyona karışmıyorum. Çok large. Gel. Önemsemiyorum. Demiş. Abi peki bir şey diyeceğim yani hani bunları niye yapıyorsunuz? Hadi yaptınız diyelim bir de buna bir Kılıf uydurmuşlar. terim de oluşturmuşlar yani hani bizim ne bileyim ya ben Ama hani ablacığım şöyle bir atasözümüz var. Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış diye. Ben yine Ha. başladım deyim mi atasözlerinden. O yüzden hani bu da bu iş. Şimdi Anladık mı? anladık ama yani bak ben halen daha bunu yapması için ben kabullenemiyorum ama mesela işte bizde mesela böyle bir şey yapıldığında hani X, Y kuşağı ne diyor? Böyle bir şey yapıldığında ya abi ya tam yaparım ya hiç yapmam. Yani hani paylaşmayacaksam elini kolunu bacağını parmağını da paylaşmam. Paylaşacaksam da gümbür gümbür boydan paylaşırım diye yani hani biz şimdi bunu Ama bu söylüyoruz. biraz gizlilik katıyor, gizemlilik katıyor, merak uyandırıyor karşı taraftakilere. Onlar ona dönüyor. Sen diyor yanında biri var niye göstermiyorsun? Hayırdır birader ya da hayırdır kanka yanındaki erkek kim sen niye göstermiyorsun gibi gizem katmaya çalışıyorlar. Vox'un Aslında yaş 20 ama 36 gibi hissediyorum demiş. Ya üzme bizi ya. Niye öyle hissediyorsun Başar? Ya şey var ama bak bunu Z kuşağı bu yöntemi ilişki belirsiz bir noktadaysa yani hani işte sevgililer ayrılacaklar mı ayrılmayacaklar mı belli değil ya da işte sevgili olacaklar mı ya flört ediyorlar sevgili olacaklar mı olmayacaklar mı belli değil falan filan yani hani öyle bir durumdayken hani boşta da değilim demek için yapıyor herhalde yani anlamadım ki hani ben tercih edilen biriyim işte hello bakın kadınlar erkekler işte hani bakın istesem yanımda biri var ama bu benim yanımda böyle boy boy göstereceğim biri değil manasında mı anlamadım. ya her iki türlü. Aslında şöyle diyelim, bunu yapan insanlar varsa isim bir şey belirtmeden bence yazsınlar. Sebebi ne? Bunu bu şekilde yapmasının amacı maksadı ne? Ben dediğim gibi benim fikrim bu. Ya evlidir ya başka sevgilisi vardır. Yanında
yeni olan kişinin görünmesini istemiyordur. Ben otomatik olarak bunu düşünüyorum. Bir de bunu da yıkamazsın yani. Bu oturmuş bir kalıp. Ayşenur. Bugün Yani çok her şeyi sessizsin ya. paylaşmasına gerek yok. Ya ben Banu ablanın düşüncelerini de açıkçası dinlemek için bir şey kaldım. Çok net, bu netlik lazım yani. Bir kendime getirdi beni. İyi oldu bu. Her zaman. Yani hani her anını paylaşmasına gerek yok. Sürekli her yerine sürekli birini paylaşmasına gerek yok. Ama hani kolunu gösteriyorsan bir story'de neden yan yana görünmüyorsunuz? Hani neden saklıyorsun? Merak edilmek mi istiyorsun? İşte akrabalarına mı görünmek istemiyorsun? Gerçekten evlisin de hani karına mı kocana mı yakalanmak istemiyorsun? Ya, Ya da otomatik olarak işte bunu sorguluyor beyin. Yani neden alanını geniş saklıyor? mi tutmak istiyor yani hani çünkü o paylaştığı kişinin ne malum sevgilisi olduğu hani arkadaşıyla da bir yere çıkabilir. İki tane bardak görünüyor. Kiminle içtiğini ben nereden bileyim? Diğer kişilere de mi böyle hani herkese yürüyebilir, yanlayabilir, ben boştayım imajı da mı vermeye çalışıyor bir yandan? Hani çok kafa karıştırıcı şey bunlara da gerek yok yani hani. Bazı insanlarda var biliyorsunuz değil mi? Ben bilmiyorum çok son dönemlerde denk geldim. İşte 2 bardak, işte 2 çatal, 2 tabak konuluyor. Aslında kimse yok yanında. Delidir ne Sadece yapsa biri yeridir. varmış gibi. Ay, bu. Yani bu şekilde insanlar da var. Oğlum Hani bir birer pasta tane ne kadar bitirsin. oldu kafede? Çıldırmayın. Yo, emin ol yapan var. Hani birisi var merak uyandırsın dediği gibi Ayşenur'un hani arkasını sorgulasınlar. Bu şekilde yapan insan da çok var. Ya da bir şeyi çekip koyup işte ben bununlayım deyip de hani farklı bir şey de gösteren insan da var. Şimdi bu da olabilir. Hani orada bir el yüz var ama bu kimin eli kimin yüzü? Hele şu son dönemde çıkan yapay zekalar biliyorsunuz. Her şeyin içinde. Hı. Yani bu jenerasyonda bunu bu şekilde düşünürsün. Ama başa dediğim gibi döndüğümde bizim jenerasyonda da bu şekilde düşünürsün bunu. Bu Beni da neden göreceli bir kavram. saklıyorsun? Neymiş? Beni neden saklıyorsun? Hani her şeyimizi paylaşmana gerek yok ama beni neden bir kere bile sevgilin, kız arkadaşın olarak tanıtmadın kimseye? Sen böyle İşte sorar mısın? Yani şimdi çok hikaye, çok bir şey paylaşan biri yok hayatımda. O yüzden ben rahatım o konularda. O sıralarda bir zorunluluk yok. Çünkü hiçbir şey paylaşmıyor. Doğru. ben bunu sorarım. Neden saklıyorsun derim. Çünkü bunu sen de Öyle olsaydı görüyorsun derdin paylaş. ama. Evet. Heh, neden saklıyorsun? Sonuçta ben senin o anda atıyorum yanında mıydım? Evet. Neden sadece yüz yok, el var, kol var, ne bileyim araba var, yandan çekilmiş bir tane sadece bir kıyafet saç atıyorum. Neden ben yokum? Halbuki çekilmişsin ama neden? Bunun açıklamasını yapabilecek biri var mı acaba? Yani ya şimdi ya arkadaşlar ben Benim mavi aklıma ekran verdim. sadece şey gelebiliyor. Bu durumu yumuşatacak bir şey söylemek için. Hani çok da yüklenmemek için. Hani gerçekten de atıyorum kız tarafıdır. Mesela işte bir sürü akrabası vardır. Ve şimdi kim bu kim bu kim bu diye başının etini yemesinler diye. Ama Ya da yani işte kolu onları görününce kim bu engelleyip de demiyorlar mı? Ama onu bu engelleyip de bahane, paylaşabilir. O başka bir durum. Hani çok yumuşatmaya çalışıyorum sadece. Hani bahane. akrabalardan gelen soruları engellemek adına. Evli O zaman değilsen, o daha işe genç bir bireyse. kalkışmayacaksın. Ama yine elini kolunu gösterince akraba yine soru sormak isterse soru sorar. Ya ben Bir bunu arkadaşım der geçer ben mesela bunu en kötü hani. Vox'una sormak istiyorum. Bu arada doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama mesela işte saklaması sinirimi bozar falan filan yazmış. O zaman sana bir soru. Vox'un soft lunch yapma ihtiyacı insanlarda neden doğar? Hadi bakalım. Vox'un metin yazacak mı? Bir paragraf geliyor gibi hissediyorum. O, o yazana kadar Ayşenur sen devam et. Hani akrabadan saklamak, gizlemek vesaire vesaire. Hani çok belki işte darlanan, kısıtlanan bir ortamı vardır. Genellikle kız taraflarında olur bu. Hani belki sadece yumuşatmak için en fazla bunu söyleyebilirim. Yoksa hani çok mantığıma yatan bir şey değil Hmm. Sonuçta bu da açıkçası. bir aslında sığındığı bahane.
Senin o Heh, tarz hani verilecek sorularını sen biliyorsan o zaman o hareketi de yapmayacaksın. Evet. Şimdi eee, Yani ben on netimdir biraz bu konuda. Ya yaparsın, cevabını verirsin ya da yapmazsın, susarsın. şimdi peki Rox'un Ya o bunun ne bunun ortası bilmiyorum yok demiş bu bende. arada. tekrar açıklayalım o zaman. Hı hı. Evet, soft launch bir ilişkiyi açık açık duyurmadan ipuçlarıyla story'e düşürmekmiş. Yani işte yüz gösterilmez ama birlikte bir mekanda olduğunu gösteren bir post. İşte ne bileyim el kol araba içi gibi detaylar var ama kişinin tamamı asla yok. Hani bu kişi hayatımda mesajı var ama kim olduğu belirsiz gibi bir şey. O yüzden soft launch deniyormuş buna. Bunu yapma ihtiyacı neden doğuyor bu Z kuşağında özellikle? Şimdi Bir de heh, şey demek istiyorum ben de. Mesela bu konuyla ilgili bir de hani atıyorum bunu ilişkinin başlarında yapması, ilişkinin böyle ilerlemiş safhalarda yapma durumu. işte şimdi bu Bu Z durumu kuşağı hafifletir mi? Z kuşağı Atıyorum bunu 1 aylık bir ilişkin var. Hemen paylaşır mısın yoksa biraz daha oturmasını mı beklersin? şimdi ben bu konuda Yani şöyle bir yorum yapmak 8-9 aya istiyorum. atıyorum. Şimdi Z kuşağı bunu belirsizlik içindeki ilişkiyi yaşarken ya da ilişkiden emin olmadan kullanıyormuş ya. Ben şimdi burada şunu paylaşmak istiyorum. Düşüncem şu. Abi birinin elini kolunu bir tarafını paylaşıp suratını yüzünü paylaşmamak Ee, benim hayatımda biri var demek. Komple paylaşmak da benim hayatımda biri var demek. Yani sadece elini kolunu paylaşınca bakın bu benim hayatımdan çıkabilir. Bana daha çok çaba gösteren biri hayatıma girebilir demek olup işte bütün vücut Yani olunca bir açık kapı. bütün vücut olunca ha işte siz ne yaparsanız yapın. Bütün vücudunu paylaştım story'de. İşte bu benim artık resmi olarak hayatımda mı anlamı taşıyor yani anlamadım. Bir tarafını paylaşınca ona karşı bir bağlılığın olmuyor da tamamını paylaşınca mı bağlılık oluyor? O da saçma. Sonuçta birini paylaşıyorsun. Vox'unun Gereksizlikler. sevgilisi olursa dümdüz paylaşırmış. Böyle net olun işte valla. Adam Hiç adam. gerek yok oyuna şuna buna. Yani gereksiz zaman kayıpları. Çok enteresan. O zaman size bir soru soracağım. Hiçbiriyle ilişkiye başlamadan önce soft launchlandınız mı? Oranızı buranızı paylaşıp sizi tamamen paylaşmamazlık ya da hiçbir şekilde sizi paylaşmamazlık yaşadınız mı? Ama benim başıma hiç gelmedi açıkça Aynen söyleyeyim. hayır. Hiç Abla yani. zaten senin flört Yani döneminde Instagram story yoktu anasını satayım. yani Biz bunları konuşurken bu arada yine dinleyicilerimizden bazı yaşadıkları durum mesajları gelmiş ama bizim bu konuyla ilgili sanki Ayşenur böyle bir anlatmalıyız bunu diye ayırdığımız bir hikayemiz vardı. Soft launch'la Evet, ilgili. bir olayımız var. Yine bir kadın bireyimiz, bir de erkek bireyimiz var. Yine Ay. isimleri atmasyon. Gerçek kişilerle alakası yok. Şimdi anlatıyorum o zaman. Story time yapıyoruz. Haydi bakalım. Berna ile Arda birkaç aydır birlikte. İlişki de gayet güzel başlamış. İkisi de birbirinden hoşlanmış. Ama Arda'nın böyle garip bir tutumu var. Bunlar da birkaç aydır birlikte haberimiz olsun. Hı Şimdi hı. Arda işte bir yere gidiyorlar, bir restorana mesela. Yemeğin fotoğrafını paylaşıyor. Ama Berna hep kadrajın dışında. Tatile gidiyorlar, işte otelden manzara çekiyor. Berna yine yok. İşte Arda'nın kolu çıkıyor ama yanında kim olduğu asla belli değil. Berna başta önemsemiyor diyor. Hani işte belki sosyal medyada çok böyle şey biri değil diyor. Düşünüyor. Ama sonra arkadaşlarına bakıyor işte Arda'nın. İşte bu eski sevgilisi olan pozları hala duruyor. İşte Arkadaşlarında mı duruyor? işi. Hı hı. Yani Wow. arkadaşlarına bakıyor. Gönderilen postlara bakıyor. Eski şeylere bakıyor. Yani her şeyi bir stokluyor. Şöyle bir bakıyor. İş yerinden arkadaşları var. Kardeşi var. Kedisi var. Yani hayatıyla ilgili her şeyi paylaşıyor aslında. Hı Ama bir tek hı. kendisi yok.
Ya beni neden paylaşmıyorsun diye soruyor yani. Hani bu kadar şeyi paylaşıyorsun. Normalde de hani düşünüyor işte ilk başta sadece yemeğini, manzarayı falan atıyor. Hani çok şey biri değildir diyor ama bir bakıyor gönderilere, eski şeylere, öne çıkanlara falan bir bakıyor. Eski şeyler hep duruyor. İş arkadaşı. Ya her şeyi var ailesi şusu busu. Bir tek kendisi yok. Soruyor işte arada diyor ki işte aman bize nazar değmesin. İnsanların gözünde mahvetmek istemem. İşte özel hayat kalmalı falan filan diye bir şeyler diyor. Kem Yani gözleri ben şiş. hemen bir yorum yapmak istiyorum. Yani özel hayat bu kadar özel kalmak istiyorsa niye her şeyini zaten paylaşmışsın? O başka bir konu da. Neyse size bırakıyorum. Yani Berna ne hissetmeli bu konu? Ne düşünmeli? Ne şey yapmalı? Bu gizlilik mi? Bu gizlenmek mi? Acaba? Ben sosyal medyada bu kadar çok aktif olan erkeğin hayırlı bir erkek olabileceğini düşünmüyorum. Başlangıçta onu söyleyeyim. Ee, Onun dışında Berna'cığım ee, bir Instagram DM kutusu muhtemelen kalabalık bir arkadaşımız bu. O yüzden bence sen güzelim yoluna bak. Ben bunu söyleyebilirim. Yol yakınken ayrıl. Aynen öyle. Ayrıl kanka. Bence ayrıl kanka, red flag. Yani ya senden mi utanıyor ya senden mi çekiniyor? Yani seni neden göstermek istemiyor? O kadar insanı paylaşmış etmiş. Her şey Çünkü belli. onun için değerli değil. Yani açık Kızı kafa mı harcıyor o istiyorsun? kadar. Bak, Başkalarıyla da mı konuşuyorsun bir yandan? Hani kesin sevgilim konuşuyor. yokmuş gibi Tabii. göstermeye çalışıyorsun kendini. Kesin konuşuyor. Bak, Vox'un demiş ki net ayrılırdım öyle yapan karakter sizden. Madem onu seviyorsa yol alsın gitsin demiş. Nefret etsin demiş. Net tekme vurur giderim demiş. Helal. Ondan sonra demiş ki muhtemelen o adam, yani o erkek, şimdi adam dediğimiz zaman adamlara haksızlık olmasın. Muhtemelen o erkek o kızı unutamamış diye de ekstradan yorum atmış yani. Demek ki geçmişindeki bir kadını unutamamış bir Hmm. erkek böyle şeyler yapabilme potansiyeline sahipmiş. O yüzden Berna'cığım en güzeli yol yakınken gönder gitsin. Allah'a emanet ol diyelim dedi galiba bu arada. Yok o başka bir şeyin daha yumuşatılmış bir hali. He, ben bunu bile bilmiyorum. E yerine Ç vardı eskiden. Ağız dolusu Ha. söylüyordun. Ben şu an söyleyeyim. Okey, tamam, anladım. Tamam diyelim lan. Öyle de diyelim. O zaman ben dinleyicimizden gelen bir şey söylemek istiyorum size. Mesajı söylemek istiyorum. Bir mekanda flörtümleydim. Story atmak istedim ama yüzünü koyarsam resmileşecek diye düşündüm. Elini gösterdim sadece. 2 saat sonra DM kutum doldu. O kim sorusu. Kimseye açıklamak istemiyordum ama merak edilmek de hoşuma gitti. Bu galiba soft launch'ın doğası. Verin ablama abime ilgiyi o zaman. Yani bu ne? Ya şimdi bir de soft launch yapan kişiden gelen bir mesaj olunca aslına bakarsanız yeni bir görüş olması şey yaptı, hani hoşuma da Merak gitti bir yerden edilmek. aslında ama hani gerçekten soft launch yapan insanların hissettiği şeyi de anlamış olduk. Lakin yani bir Evet. mekanda flörtümleydim, story atmak istedim ama yüzünü koyarsam resmileşecek diye düşündüm. Elini gösterdim sadece. 2 saat sonra DM kutum o kim sorusuyla doldu. Kimseye açıklamak istemiyordum ama merak edilmek de hoşuma gitti. Benim burada anlamadığım şey şu. Neden tamamını attığın zaman bir şey resmileşiyor? Yani sizdeki resmileşme kavramı ne demek? Yani bana göre resmileşme bir nikah defterine falan imza atmaktan falan geçiyor. Yani hani resmi Artık resmen sevgilisiniz çünkü fotoğraf paylaştım. yani resmilik benim için böyle ve hani benim DM kutum birden o kim ya bana sabah selam nasılsın ya da işte keyfin nasıl odur budur diye 2 gün önce mesaj atmamış biri o kim diye mesaj atarsa ben engellerim yani konuşamadım, fesat biri falan diye böyle. Bu noktada Vox'un Ayşenur'un dediği oluyor. Akrabalar. Hani onlar da görürse işin resmileşmesi gerekir. siz bir konuşun, 10 saniyeye buradayım.
O da olabilir. Hani kim o yanındaki çocuk, bu kız kim? Hani Hah, ciddi hah. misiniz? Evlilik ne zaman? Tabii Bu hani tip oradaki sorularla o dediği olay hani davranmak da istemiyor resmileşir. olabilir. Hah, Evet. o bence onu o kavramda yazdı gönderdi ama ben ay bu benim mantığıma el vermedi. Z kuşağındaki bu durum. Onu ben oturtturamadım daha kafamda. Saçma geliyor. Yani Hani kimse üstüne alınmasın tabii. Bu tamamıyla kendi fikrim, kendi görüşüm. Bunlara da gerek yok. Hani bu kadar merak uyandırmak da iyi bir şey değil. yani neden merak uyandırıp ilgi çekmeye çalışıyorsun ki? Senin Ah, hayatında hiç zaten gerek biri yok yok. yani. Doğru düzgün bir ilişki yaşansın. Bunlar sunulsun. En azından herkese de bir örnek olur. Açık net bir şekilde doğru düzgün yaşadığın ilişkiyi sunmak kadar güzeli de yok bence. Hani bak böyle de ilişkiler var, bak mutlu ilişkiler de var. Hani herkes birbirine resim çekiliyor, atıyor. Hani ne bileyim geziyor, dolaşıyor. Çok pardon. Her şeyi görüyoruz. Bunlar da mutlu ediyor. Çünkü gerçekten bu şekilde mutluluğu yaşayan insanlar da var. Bunlar bir gizem katma derdindeler. Bu Bu kadar yeni karıştırıp jenerasyon. rollenmeye gerek yok yani. Her şey Yok, daha net, daha yok. temiz yaşamak varken ne gerek Tabii var bunlara? gereksiz Yani ya. Yani ben birçok şeye ne bunu gerek var diye düşünüyorum artık bu konularda. gerekli görmüyoruz biz bunu. O O yüzden bunu da zaman, geçelim. o zaman bir dinleyicimiz de demiş ki biri vardı, aylarca yazıştık. Ben storylerinde sürekli aynı kolu görüyordum. Yüz hiç yoktu. Sonra bir gün eski sevgilisinin sayfasında full boy fotoğrafı gördüm. Meğer soft launch bana yapılmış. Ben figüranmışım. İşte Bak yine işte biri en var. başta söylediğimiz duruma geldi. Amaç belli. Yoksun sen de hani bence bu kadar şey yapma ya. Hani sert davranma. Bence muhakkak ki bir yerlerde senin de sevgini hak edecek insanlar vardır. Hani böyle kendini şartlama bu kadar kötü diye. Keza anladığımız kadarıyla kuşağına göre daha olgun düşünüyorsun. Muhakkak ki senden senin gibi olgun düşünen ya da işte senden daha yaşça büyük olduğu için daha jenerasyonuna göre düşünen birileri muhakkak çıkacaktır yani. Hı Herkesi hı. reddetme, birazcık bak ya etrafına birileri vardır muhakkak. Çok da yani bu soft launch aslına bakarsanız hepimizin gördüğü kadarıyla, kabullendiği kadarıyla bizim kabullenebildiğimiz bir şey değil. Uygun görmüyoruz ve bunun altında da kesinlikle başka iş vardır diye baktığımız bir şey. Yani maalesef bu sefer bu konuda Z kuşağıyla ortak bir noktada buluşamadık. Eee, O yüzden şunu sorabilirim en son. Sizce bu sadece kuşak farkı mı yoksa sosyal medya çağının getirdiği stratejik görünürlük mü diye bir soru sorup ondan sonra konuya devam edebilirim. Her ikisi de bence. Yani tek bir tane bir şeyin üstüne gitmek yanlış olur. Diyorsun ki hem kuşak farkı hem de sosyal Evet, medya çağının evet. getirdiği stratejik işler diyorsun yani. Yani bazı X kuşakları bunu anlarken bazıları anlamayabilir. Aynı şekilde şu anki durumda da Z kuşaklarımız o dönemleri anlamayabilir ama anlayanlar da olabilir. O yüzden bence ikisi de diyorum. Sözü Ayşenur'a bırakıyorum. Yani ben de katılıyorum de yani Z kuşağı direkt bu internetin içine büyüyen bir kuşak olduğu için onlarda daha çok görüyoruz ama hani artık kuşakların hepsi internetle haşır neşir ve muhakkak onlar da yapıyordur yani aslında. Yani bu farklılık giderek kalmıyor gibi. Çünkü nasıl videolar, neler neler görüyoruz da yaşlı başlı insanlar diyoruz mesela. Neler neler oluyor yani. Evet, evet Ve ben. insanlar görülmek istiyor, merak edilmek istiyor. O ilgilerinin ya ilgi görmek istiyorlar. Yanlış yerlerde arıyorlar bence. Zaten senin hayatında sevdiğin biri varken niye başkalarının ilgisini merak edilmeyi bu kadar istiyorsun? Yani Doyumsuzluk. bu da bir sıkıntı. Evet. Gör beni, gör beni, beni merak et. Gerek yok böyle şeylere O zaman işte. şöyle diyebiliriz.
Eee, Z kuşağı soft launch'ı tatlı bir oyun gibi görse de bize göre soft launch aslına bakarsanız hem kendine hem karşısındakine muhakkak ki saygısızlık içerecek bir background'u var demektir diyoruz. Benim Evet. bunların hepsinden çıkarttığım bu. Şimdi ben üçüncü konumuza geçmek istiyorum hızlıca. Üçüncü konumuz bizim gaslighting. Gaslighting, birine farkında olduğu duyguları, olayları ya da gerçekliği sorgulatmakmış. Yani bizim buradan anladığımız kadarıyla örnek veriyorum. Ya psikolojik manipülasyon taktiği gibi bir şey. Sen abartıyorsun. Ben öyle bir şey demedim ki. Sen yanlış hatırlıyorsun gibi cümlelerle kişinin aklını karıştırmak. Yani eee, nasıl diyelim? Kısaca seni delirmiş gibi hissettiren, suçluymuşsun gibi gösteren kişiyle karşı karşıya kaldığında yaşadığın o tuhaf hisse gaslighting diyorlarmış. Yani kendini sorgulatıyor sana kendini. Ben aslında öyle mi düşündüm? Kendi kararlarını sorgulamaya başlıyorsun, hissettiklerini sorgulamaya başlıyorsun. Benim en çok korktuğum terim bu açıkçası şu an şimdiye kadarki şeyler içinde. Hani diğerleri biraz daha masum kalıyordu ama bu direkt yani psikolojik bir oyun, bir savaş. Çok kötü bir şey. Yapmayın. Baskı uyguluyor üstünde. Evet. Kendi karşı taraf bunu söylüyor, seni ikna etmeye çalışıyor ve başarıyor. Sonra kendi bir güzel sıyrılıyor işin içinden. Ve sonra baskıyla kendini daha da derinlemesine sorguluyorsun. Ya da ben diyorsun ki acaba hani demans mı oldum ya da Alzheimer'a mı gidiyorum? Hani bu böyle dedi ama ben sorunca hayır demedi. Abarttığımı söylüyor. Hafızamda mı bir Korkunç bir sorun şey yani var? bu. Evet, çok korkunç bir şey aslında. Gerçekten. Evet. Öyle de insanlardan zaten bunu hissettiğin anda bu şekilde insanlar da varsa kendinden uzaklaştıracaksın. Muhatap dahi olmayacaksın bence. O zaman bir soru. Bir olay hakkında iki farklı hatırlama şekli varsa neye inanırsınız arkadaşlar? Çok pardon bir daha alabilir miyim? Bir olay hakkında iki farklı hatırlama şekli varsa mesela biri diyor ki eee, sen bana bunu söyledin. Hı hı. Öteki de diyor ki hayır ben sana bunu söylemedim. Ben aslında sana bunu söyledim ve işte o sırada mesela atıyorum sen diyorsun ki ya sen bana mesela bağırdın. Hayır ben sana bağırmadım. İşte bu durum böyle gerçekleşti diyor. Yani iki taraf da Hı hı. olayı daha farklı bir şekilde ifade ediyor. Aslında doğru bir tanedir. Ama maalesef böyle durumda o doğru da ayrılıyor. Kendi söylediğine inanır geçersin. Çünkü sen ne dediğini en iyi sen biliyorsun. Ağzından çıkan kelimeyi sen biliyorsun. Ha karşındaki insana da bu konuda güvenmiyorsan, hani ufak tefek şeylerinden hissedip ikna olmuyorsan da en güzeli açarsın ses kaydını, alırsın. Onunlayken yaptığın bütün konuşmaları kayda alırsın. Abla. Mahkemede aleyhinizi delil olarak Abla. Efendim, Neler yapıyorsun? evet. Wow. Yani olması gereken bu maalesef. Çünkü karşı tarafı ikna edemiyorsun. Çünkü o inanmış o doğruya. Hayır diyor sen bana Peki bir bağırdın şey diyor. Sen diyorsun söyleyeceğim hayır yani bağırmadım. bu şekilde bu şekilde hareket eden bir ilişkide halen bir şey ispatlamak için çeşitli şeyleri yapmaya mı çalışmalısın yoksa aman abi ya kendi dünyanın içinde bokunla savaş deyip dönüp arkana gitmeli misin? Elbette ki dönüp gideceksin. O zaman kamera ses kaydına da gerek yok abla. Hayır, hayır ben olaylar zincirlemesinde diyorum. Yani oldu bir keresinde şüphelendin. Acaba bana ikinciyi yapar mı? Yapmaz mı? Hani bir tereddüte düşersin ya. Ya olabilir. Ben belki bağırdım ama acaba hatırlamıyor muyum? Hani Vox'un da bazen senden insanın ha bu arada beyninde böyle ayrılırmış direkt. döner ya böyle bir şeyler kafada. Hani bunların neticesinde yapacağın ikinci ya da üçüncü adım budur. Ama ha bakıyorsun bu zaten sürekli bir hale geliyor. O zaman hadi kardeşim sana güle güle. Güle güle yani. Çünkü ben seninle uğraşamam. Buna zaman ayıramam. Benim buna vaktim yok. Doğru. Yani.
Ben de Ya Yani bu uğraşamam ya. tamamen benim düşünce yapım. Ha, çevremde de gördüklerim, yaşadıklarım, hani az çok aldığımız duyumlar. Herkesin hayatta bunlar başına gelebiliyor sonuçta. Söylemediğin şeyler söyledi oluyor, yapmadığın şeyler yaptı oluyor. Ha daha sonra insan dönüp evet aslında öyle değildi, böyleydi. Hani vicdan devreye giriyor ya belli bir zaman sonra. Hı hı. O zaman ortaya çıkıyor eğrisi doğrusu. Derin mevzular. Yani bu konu derin bir mevzu. Evet, bu konu derin bir mevzu ama bak şimdi bu arada üstte yazan her şeyi gördüm. En son hani konularımız bittikten sonra onlara da yorum yapacağım. Çok bölmek istemedim kimseyi ama üzüldüm senin adına. Maalesef böyle şeylerle karşılaşılıyor, onu söyleyebilirim. Ama bu hiçbir zaman senin umudunu ya da işte heyecanını kaybetmene sebep olmasın. Herkes bu şekilde değil. Onu söyleyebilirim sana. bazı Ayşenur, bu tecrübeler seni sormak maalesef gerekiyor. Evet, senin sormak istediğin bir soru var mı bunların arasında? Aslında benim gaslighting ile ilgili bir sürü sorum var sorabileceğim de. Ee, Normalde hani ablamı da daha kısa bir süre için konuk edeceğimizi söyledik ama konu konuyu açtı ve hani çok da fazla uzadı. Hani senin de çok vaktini almak istemiyorum. O Yok, yüzden çok hani değil. birazcık hızlandırıyorum Evet. konuları ama gel gör ki yani hani bu gaslighting ile ilgili zaten bence birçok şey konuşulması gerekiyor. Bunların arasında en tehlikeli olay bu gaslighting olduğunu düşünüyorum. Yani hani Evet. şimdi eformuş meformuş işte biri çaba sarf eder sarf etmez, işte red flag neymiş efendim, asla kabul edemeyeceğim bir davranışı biri yapar ve işte ona karşı bir sınır koyarsın, bir şeydir işte soft launch senin çok böyle manipüle edebilecek bir durum değildir falan filan. Ya hani bu gaslighting, bu manipülasyon işi çok tehlikeli bir şey yani. Hani karşı tarafa gerçekten bir süre sonra kendine inandırmaya başlarsan psikolojini bozabilirsin ya, gerçekten ben böyle şeyler yaptım mı yapmadım mı diye Tabii. kendi içinde bir savaşa düşürebilirsin falan. Ya gaslighting gerçekten direkt karşıdaki insanın psikolojisini bozmaya, ya kendi psikolojisi zaten bozuk, karşısındakini de sağlıksız bir birey hale getirmek için bir çaba içerisinde. Yani gaslighting çok tehlikeli gerçekten. Mesela bunu hani nacizane varsa bir vakit ayrı bir günde ben yine arzu ederseniz katılırım. Çok da büyük keyif aldım, alıyorum da. Ayrı bir sadece bunun üstüne konuşmalı bir günde yapılabilir. Yani bu kısa ve öz geçilebilecek bir konu tarzı değil ki şu anda bunu yaşayan eminim birçok insan vardır. Hem kızlar olarak hem erkeklerimiz olarak diye Evet ya ben düşünüyorum. Bence de. gaslighting, Bu evet, bir daha bir bu uzun bir konu. Yani tek Daha başına bir konu. detaylı Hah, konuşulması. bu gaslighting'i kesinlikle çok detaylı konuşmamız gerekiyor ama şimdi konuyu açmışken de çok havada da bırakmak istemiyorum. Çünkü hani şu an tabii. dinleyen insanlar vesaire hani bu konu hakkında kendilerini bulabilecekleri vesaire şeyler vardır. Hani konunun üzerinden direkt geçilmiş gibi olmasını istemediğim için böyle bir özetle birkaç yerden ilerleyelim. Çünkü mesela biz bu gaslighting konusuna girer girmez birkaç dinleyicimiz direkt kendi yaşadığı şeyleri yazmış bize. Ben bunlardan iki tanesini de paylaşmak istiyorum ama bununla ilgili çok fazla sorum da var normalde ama biraz hızlandırmak adına bu iki hikayeyi bir önce paylaşayım. Ne dersin Ayşenur? Olur. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki biriyle sevgiliydim, her tartışmada şöyle derdi: sen çok kuruyorsun, o gün öyle bir şey demedim ama ben net hatırlıyordum, o kadar çok tekrar etti ki bir noktadan sonra gerçekten acaba ben mi yanlış hatırlıyorum dedim. Sonra ses kaydını dinledim, aynen dediği şeyi demiş. İşte o an beynimde bir şey koptu. Yani gaslighting yapıldığını düşündüğü bir noktada aslına bakarsan eee, hiç gaslighting yokmuş, yani hani gerçekten kendi kafasında kuruyormuş. Bu da tehlikeli. Bu da çok enteresan. Evet. Çok yani daha Bunun da uzun şeyi bir konu. Hmm. Ya Hı? ama o sen kafanda kuruyorsun lafı genelde gaslighting oluyor ya. Evet. Hani niye kafamda kurayım kardeşim, ben ne düşüneceğimi bilmiyor muyum? Olurum ben aslında burada yani. Ne hissettiğimi ben bilmiyor muyum? Sen bana bir şey söyledin ve ben orada kırıldım yani. Demek ki kırılacak bir şey söylemişsin sen bana. Ya evet, yani hani orası öyle ama bazen gerçekten insanlar da tartışma sırasında vesaire böyle kendini kaybedip cidden
aslında hiç söylemeyecekleri şeyleri söyleyip ondan sonra hani aslında niyeti neyse onu hatırlayıp sinir anında ne söylediğini hatırlamayabiliyor yani. Hani böyle şeyler de var. Şimdi bu arkadaşımız da bunu yaşamış Ha, gibi. bak Tabii o da biraz da olabilir. beyin oyunları. O Evet. tartışma esnasında hani belki daha önce yaşadığı şeyler de aklına gelmiştir ya da işte ı, ım, sadece ilişkisinde yaşadığı değil genel olarak yaşadığı şeyler de üstüne binmiştir. O esnada bazı yanlış anlaşılmalar da olabilir bu arada. Hani gerçekten bir tık da olsa hani daha yüksek hissedebilir, daha yanlış görebilir. Böyle bir durum da olabilir. Ama bu sürekli mi oluyor? Hani bir iki tartışmada belki olabilir ama her tartışmada mı hep yanlış anlıyoruz kardeşim? Hep Valla biz mi yani kaçırdık? eğer Orada bir düşünmek gerekebilir belki. Tabii evet, arada olabilir. Doğru. Ama tamam. bazen işte karşı taraf öyle bir güzel oyununu oynuyor ki sen her seferinde aynı şeyi sorguluyorsun. Ama bir yerden şöyle Acaba bir şey bende var. mi hata? Bakın şuraya atlıyorsunuz. Buradaki karşısındaki kişi ona ben bunu söylemedim. Ben şu cümleyi söyledim. Mesela örnek veriyorum. Marketten elma aldım demedim. Marketten kırmızı elma aldım dedim demiş mesela. Ya da işte markette elma baktım. Evet, şöyle yapalım. Marketten elma aldım dememiş. Markette elma baktım demiş. Tamam mı? O da demiş ki sen işte bu elmaların hepsini yedin mi? Odur budur şudur. O da demiş ki ya ben marketten elma almadım. Elma baktım dedim sana demiş. Sonra bu arkadaşımız ısrarla hani hayır aldım dedin falan filan diye kavga etmiş anladığım kadarıyla ve karşısındaki kişi de ses kaydını dinletip demiş ki bak ses kaydında ben sana markette elma baktım diyorum aldım demiyorum demiş. Bu İşte o hikayeyi bizle anda paylaş. beyin devreye giriyor. İşte beynin biraz aldatmacası bu. Evet. Daha doğrusu nasıl anlamak istiyorsan biraz da öyle algılıyorsun bazen. Yani evet gerçekten bazen hani ısrarcı da olmamak lazım ama Evet, manipülasyona da gelmemek lazım. Biraz tabii. senin durumunda karışıkmış gerçekten hani çok bir şey Evet. söyleyemiyorum şu an ama eee, daha çok böyle sakinliğimizi, dinginliğimizi koruyarak hareket edersek tartışmalar sırasında bence böyle şeyleri eee, şey yaparız. Ortadan kaldırırız diye düşünüyorum. Başka bir dinleyicimiz de demiş ki bir arkadaş grubunda hep beni dışlıyorlardı ama sonra sen yanlış anlıyorsun biz sana karşı kötü değiliz diyorlardı. Sonra başka bir arkadaş evet seni bilerek çağırmıyorlar aslında dedi. Meğer gaslight yemişim arkadaş ortamında. Oh. Ben bunu yaşadım muhtemelen. Bu arada ben de muhtemelen yaşamışımdır böyle. Bunun şeyi var mesela bir de şey versiyonu var. Sen gelmezsin diye düşündük. Ya haber bile vermiyorlar Ha mesela evet toplanıyorlar evet değil senden mi? habersiz o mevzu var ya işte hani Senin adına bir karar şekilde verme. dışlanıyorsun onu biliyorsun Hı. onu hissediyorsun hani senden başka muhtemelen WhatsApp grupları var arkada konuşuyorlar ayrı muhabbetler dönüyor ama sen bir şekilde dışarıdasın. Ama niye Ay, biz arkadaş seni kalmaya çok devam seviyoruz ediyorlar? ama kötü değiliz ya yani bilmiyorum. Ben anlamıyorum. Ben gaslight yiyen tarafım. Yapmadım. Neden yapıyorsunuz böyle şeyler? Vay ya Onları da yani arada Evet, benden kışkırtanlar vardır. hoşlanmıyorsanız bu kadar şey olmanıza gerek yok. Yani kimseyi silah soruyla arkadaş etmiyoruz sonuçta. aynen Kafa öyle. yapımız uymuyorsa, şey olmuyorsa. Hani sen yanlış anlıyorsun. Neyinizi, egonuzu falan mı tatmin ediyorsunuz mesela? Hani bana mı gülüyorsunuz atıyorum o sırada? Yani çok mu mutlu oluyorsunuz? Çok saçma sapan işler bunlar. Rezalet. Bu Üzücü. arkadaşlar bu arkadaşları direkt hayatından çıkartıyorsun yani. Çıkarın hayatınızdan gerçekten hiç gerek yok. Peki abla sana 3 tane ana başlıkla sorular vereceğim ve Hı. bunların bu örneklerde gaslight var mı yoksa sadece karşı taraf kendini savunuyor olabilir mi diye bir soru soracağım. Birincisi flörtle ilgili bir soru. İşte seninle ilgilenmediğimi nereden çıkarıyorsun? Her gün yazıyorum ya diyor ama sadece bir günaydın yazıyor. İkincisi kavga. Sen her şeye alınmaya başladın. Bence senin psikolojin bozuldu diyor.
Üçüncüde de tartışma sonrası sen hatırlamıyorsun ama ben seni kırmadım diyor. Bu örneklerde gaslight var mı yoksa karşı taraf sadece kendini savunuyor olabilir mi? Hem var hem savunuyor. Ya özellikle sonda mesela sondaki verdiğin örnekte bir uygulama yapmış. Sen hatırlamıyorsun ama ben seni kırmadım uygulaması mı? Evet, evet. Ama yani Bunda hani var gaslight. abi onun davranışı Yani belki beni kırıyor. Allah Allah. ya hani dediği kelimeyi cümleyi yanlış hatırlıyor olabilir ama o anda kırıldığı hissiyatı da yanlış hatırlamaz. Ya. Gaslight Gaslight var yani. uygulaması var sanki Evet, gibi. Onu evet. diyor. Aynı uygulama. Uygulamış direkt çocuk. Direkt Evet. öyle bir şeyde uygulamasını yapmış. İkinci soruyu bir daha alabilir miyim, ikinci okuduğunu? Kavga sırasında sen her şeye alınmaya başladın. Bence senin psikolojin bozuldu. Bunda yok. Gaslight yok mu? Yani hoş o aslında kavgaya bağlı. Yani nasıl bir Ya kavga? bence biri bana sen her şeye alınmaya başladın diyorsa beni manipüle etmeye çalışıyordur yani hani akli melekelerim Ama dönemsel yerindeyse değil midir? Bu bazen bazı dönemler biliyorsun oluyor. Ve bazı dönemlerde de ister istemez sana A desem bile insan alınıyor. Şimdi bu illaki benim üstümde bir şey mi uyguluyor anlamında değil. Manipülasyon yapmıyorum ya da herhangi bir şey yapmıyor. Sadece benim belki o dönemlerde bir alınganlığım var gibi. hmm, bak Yani bu bu da açıdan mantıklı bir düşününce açı. yani o yüzden bana göre değil. Biz Vay. sondan başa gittik. Baştaki soruyu alayım. Seninle ilgilenmediğimi nereden çıkarıyorsun? Her gün yazıyorum ya diyor ama sadece Günaydın Güno değil. yazıyor. Güno, hadi oradan güle güle direkt var diyorum. Güno dedin ya direkt var, iş bitti. Nokta. Dahası yok. Evet, bunda var. Bunu beğenmedim. Evet. Ee, göreceli kavram. Yani o şakası bir yere tabii. E, ben şöyle yapmak istiyorum. Aslına bakarsanız bir konumuz daha var ama bu sona bıraktığımız iki konu gaslighting ve red flag gerçekten çok kıymetli konular bence. Yani özellikle aslında gaslighting çok kıymetli bir konu Evet. ama red flag de biraz da karakter analiziyle ilgili bir konu olduğu için şey böyle çok detaylı bir şey yani hani herkesin gerçekten kendi karakterine, huyuna göre ifade etmesi gereken şeyler oluyor. O yüzden baktım bir buçuk saati de geçmişiz. Sözde sana hani Evet, bir saat kadar bir yayınımız olacak demiştik. Aslında biz hani olsun. sabaha kadar gerçekten konuşuruz ama hiç mola da vermeden konuştuğumuz için e, senin de böyle Hı hı. çok tüketmek istemiyorum. Konuğumuzu kaybetmek istemiyorum. O yüzden böyle hani gaslighting ve red flag konularını Ayşenur ne dersin acaba hani şey mi yapsak bir kere daha konuk edip öyle daha detaylı mı konuşsak Hı yoksa hı. mola verip öyle mi devam etsek nasıl yapalım? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ablanın uygunluğuna bağlı. Hani ben başka bir gün de bunu konuşmak, detaylı konuşmayı isterim. Hı Hani hı. eğer müsaitse atıyorum hani bugün daha devam edebiliriz olursa bir mola verip böyle de devam edebiliriz. Nasıl uygun görürseniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok büyük keyif aldım. Çok da eğlenceli geçti ve en son konularımız biraz derin konular. Saate de bakınca nacizane hani başka bir güne bunu alsak. Hani Tamam. malum benim biraz işler, güçler, çocuk, koca Tamam. işe gidecek. Bir şey söyleyemiyorum. Tamam, hani onu öyle Evet. yaparız ama Yoksa çok isterdim hani hakikaten oturmak sabaha kadar bunun üstüne detaylı görüşmek, konuşmak. Hani bunu böyle daha makul bir zamanda bu yarın olur ya da daha sonraki gün. Siz ne zaman açacaksanız bana bir haber vermeniz yeterli. peki tamam o zaman şöyle yapalım. Normalde bir de bir final e,
partimiz olacaktı. Hızlı cümle tamamlama partimiz olacaktı ama çok bir veda konuşması gibi bir konuşma yaptık. O yüzden kimsenin bölümü tamamen hani kaçırmasını istemediğim için, çünkü bence hani final partı kıymetli bir parttı. O yüzden şey yapalım. Bugünlük o zaman burada sonlandırıyoruz. Ama bir sonraki bölümde kesinlikle ve kesinlikle gaslighting ve Evet. red flag bizim konumuz olacak yani, ve o sürpriz part kesinlikle yapılacak. O zaman bugünlük bu kadar mı diyoruz? Vox'un, evet, Ben sen de izninizi mola iyidir isteyeceğim. demişsin. Mola iyidir demişsin ama bu geriye kalan diğer iki konu çok kıymetli konular bence. Ve biraz daha böyle hani yaşadığınız anıları, her şeyi Instagram hesabımızdan ya da YouTube kanalımızdan biraz zor olur ama Instagram kanalımızdan bize ulaşırsanız, bölüm sonunda da göreceksiniz zaten. Instagram kanalından bize ulaşırsanız, paylaşırsanız çok memnun oluruz. Bunlar üzerinde de konuşuruz. En azından dinleyicilerimizden bir parça bir şeyler dinlediğimizde, okuduğumuzda ya da yardımcı olabildiğimiz zaman bunlar bizi mutlu ediyor. Çok da cümleleri toparlayamadım. Kusuruma bakmayın ama sonuç olarak Instagram'dan bize her zaman ulaşabilirsiniz. Hikayenizi bizimle paylaşabilirsiniz. Biz bunları oturup konuşup tartışıp sizlerle interaktif bir şekilde yayın yaparız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abla, katıldığın için, bir X kuşağı olarak yorumlar yaptığın için ve bu kadar aslında net tavırların olduğu için hani ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ablacığım. Böyle kıymetli bir kanala da beni davet edip eşlik etmemi sağladığınız için, yeni gençlerle böyle çok güzel şey. En azından ben de bilmediğim şeyleri öğrenmiş oluyorum. Çok keyifli bir geceydi. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ne zaman isterseniz ben buradayım. Teşekkür Geldiğiniz ediyoruz. için çok teşekkür Size de ederiz. başarılar diliyorum. Daim olsun inşallah kanalınızda. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Dinleyiciniz bol, sohbetiniz neşeli geçsin. İnşallah. Bir sonraki bölümde İnşallah. gaslighting ve red flag işleyeceğiz. Bir de bonus bir bölümümüz var. Herkes kendine çok dikkat etsin. Çok mutlu, Hemen ufak güzel. bir araya gireyim mi? Tabii, Küçücük tabii, bir araya tabii, gireyim. tabii. Sizlerden de böyle hani yaşadığınız gaslightingleri, eğer belki farkında olmadan yaptığınız böyle hareketler varsa, hani böyle aydınlandıysak, ne varsa bize yazarsanız, gerçekten böyle detaylı detaylı. Gerçi az önce sen de söyledin ama ben özellikle bir daha söyleyeyim. Söyle söyle. Bize yazın, bol bol konuşalım bu konuları. Evet, bekliyoruz. Vox'uncum, iyi geceler. Ayrıca onun dışında da o zaman, evet, Ayşenur'un da hatırlattığı gibi Instagram kanalımızdan bize kesinlikle post altından ulaşabilirsiniz. DM atabilirsiniz. Bize mail Mailden gönderebilirsiniz. de evet, mailden de Mail yazabilirsiniz. gönderebilirsiniz. Kesinlikle sizden yaşadığınız anılarınızı bekliyoruz. Özellikle bir sonraki bölümün konusu olan gaslighting ve red flag'ten bekliyoruz. Ayrıca YouTube kanalımıza bugünün bölümünü paylaşacağız. Açıklama kısmında da yine mail adresimize, Instagram adresimize, her şeye ulaşabilirsiniz. Yayın içerisinde de zaten Instagram adresimizi yine paylaştık ama aynı zamanda mail adresimizi de şimdi paylaşıyorum sizlere ki bir eksik olmasın. Hepinizi çok seviyoruz. Kocaman kocaman öpüyoruz. Umarım mükemmel gaslightingsiz, red flagsiz, high effortlu günleriniz olsun. Temiz, net ilişkileriniz olur. Sağlıklı sağlıklı. İnşallah. Sizleri öpüyoruz. İyi geceler diliyoruz. İyi İyi geceler. geceler.